Herkese merhaba arkadaşlar. Mutfağıma yani öz mutfağa hoş geldiniz. Bugün muffin yapıyoruz. Kabarık, içi meyveli, çok lezzetli muffinler yapacağız. Yani bir tür kek aslında. Ben dondurulmuş böğürtlen kullandım. Böğürtlenin tanecikleri de ağzınıza gelince çok güzel bir his veriyor. İster dondurulmuş ister taze meyveli hazırlayabilirsiniz. İstediğiniz meyveyle yapabilirsiniz. İçi yumuşacık, puf puf bir kek oluyor. Yapım aşamalarını da, püf noktalarını da hepsini ayrı ayrı göstereceğim ama öncelikle bir malzeme listenize göz atalım. Malzeme listemizde 2 yumurta, vanilya, kabartma tozu, elma sirkesi, süt, meyve, tereyağı, un ve şeker. Gramaj ölçülerini hepsini açıklama kısmında tek tek görebilirsiniz. Sizi daha fazla bekletmeyeyim, hemen yapımına geçeyim. İyi seyirler dilerim. Öncelikle sütü biraz ısıtmamız gerekiyor. Yoğurt mayalama ısısında olmalı. Yani sirkeyi içine döktüğümüzde kesilmeli. Evet, sütümüzü ısıttık. Şöyle parmağınızı batırdığınızda biraz sıcaklığı hissetmeniz gerekiyor. İçine 2 tatlı kaşığı elma sirkesi koyuyoruz ve sütü karıştırıyoruz. Birazcık kestiriyoruz. Bakın hemen zaten kesiliyor süt. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde olması gerekiyor. Böylelikle kek daha bir nemli hal alacak bu işlem sayesinde. Kabımıza öncelikle şekeri koyalım ve üzerine oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını koyalım ve iyice karıştıralım. Önce çatalla bu şekilde iyice birbirine yediriyorum ki blenderla çırparken etrafa sıçramasın. Sonra şeker tereyağının içinde eriyinceye kadar, krema kıvamına gelinceye kadar çırpıyoruz. Bu arada neden tereyağı sıvı yağ değil diyebilirsiniz. Ama bu kekin özelliği bu, tereyağı kullanılması ve zaten yerken o tereyağı tadını gerçekten inanılmaz derecede güzel alıyorsunuz. Ve eğer tereyağı yerine sıvı yağ eklerseniz daha fazla un eklemek zorunda kalırsınız keke. Evet, şeker ve tereyağını çırptıktan sonra 2 yumurtayı ekleyelim. Ve tekrar çırpmaya devam edelim. Daha sonra sütümüzü ekleyelim. Ve tekrar çırpalım. Sütü ekledikten sonra hafif pütürümsü bir dokusu oluyor. Bu normal. Sütü kestirdiğimiz için. Kabartma tozunu ilave edelim. Vanilyayı. Ve tekrar şöyle bir çırptıktan sonra artık unu ekleyebiliriz. 2 su bardağı un ekliyoruz eleyerek ama un miktarı yumurta büyüklüğünüze de bağlı olabilir. Yani siz yine de bir kontrolle ekleyin. Benim için 2 su bardağı tam yetti. Bu aşamadan sonra spatula ile alttan üste doğru karıştırarak unu harca yediriyoruz. En son aşamada ise artık içine meyvemizi ekleyeceğiz. Ben dediğim gibi dondurulmuş meyve kullandım. Ve bir süre önce de dışarı çıkardığım için şu anda erinik durumda. Biraz üzerine un serpiyorum. Çok sulu olmasın diye. Ama siz eğer hamurunuzun rengini değiştirmek istemiyorsanız, çünkü bu erinik olduğu için şu anda hamurun rengi değişecek. Yine bu şekilde alttan üste doğru karıştıralım. Meyveyi içine yedirelim. Dediğim gibi hamurun rengi değişecek. Eğer siz değişmesin, meyve içinde dağılmasın istiyorsanız, tane tane kalsın istiyorsanız dondurucudan çıkardığınız gibi üzerine un serperek o şekilde harca yedirin. Bu şekilde hamurun rengi beyaz kalır, içinde meyveler görünür. Ama ben içinde dağılsın istedim. O böğürtlenin taneleri tek tek
ağzıma gelsin istediğim için meyveyi bir süre önce dışarı çıkarmıştım. Kek harcımız hazır. Artık kalıplara paylaştırabiliriz. Kalıp olarak eğer bu şekilde bir kek kalıbınız varsa kağıtları içine oturtarak bu şekilde kullanabilirsiniz. Eğer bu şekilde kek kalıbınız yoksa sert kalıplardan seçip fırın tepsisine dizebilirsiniz. Üzerinde kabarma payı kalacak şekilde harcımızı kalıplara paylaştıracağız. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenmeyi, videomu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Ve eğer tarifimi denediyseniz mutlaka videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada meyve miktarını daha fazla kullanabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı, arttırabilirsiniz. Biraz önce bahsettiğim sert kalıplar bunlar. Eğer ince kalıpları koyacak kek kalıbınız yoksa bu şekilde sert kalıplarla da fırın tepsisine dizerek kolayca pişirebilirsiniz. Çünkü bunlar yayılmazlar sert oldukları için. Bu notu da düşmek istedim ilk defa yapanlar için. Şimdi üzeri için çok lezzetli bir karışım hazırlayacağız. 1 tatlı kaşığından biraz fazla tereyağı, 2 yemek kaşığı şeker ve 3 yemek kaşığı unu çatalla ezerek bir kum kıvamına getirelim. Eğer kum kıvamına gelmediyse biraz daha un ekleyebilirsiniz. Evet, tamamen bu şekilde olmalı. Şimdi bu karışımı istediğiniz miktarda hepsinin üzerine paylaştıralım. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 45-50 dakika, tabii fırınınıza göre değişebilir süre, pişirelim. Evet, muffinlerimiz pişti. Çok güzel kabardılar. Puf puf. Şahane görünüyorlar ve inanılmaz lezzetliler. Daha yakından size göstermek istedim. Şimdi size içini göstermek istiyorum. Tabii fırından çıktıktan sonra yemek için biraz beklemek gerek. Ama ben sabırsız davrandım biraz. Sıcak sıcak size gösteriyorum. Bu ölçülerle 15 adet muffin çıkıyor. Ama kalıplara koyduğunuz miktarlara göre değişir tabii ki adet sayısı. Yanında bir çayla ya da kahveyle hangisini istiyorsanız harika olur. Daha yakından görmeniz için evet, bu şekilde içinde meyvesiyle yumuşacık puf puf kekimiz hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.